Oklava'dan merhabalar. Herkese iyi günler dilerim. Bugün sizlerle bu tarifi hiçbir yerde göremezsiniz. Oklava'dan midye mantısı yapacağız. Geçelim tarifine. Çelik kağıt yoğurma kabım içerisine 2 yumurta, 1 yemek kaşığı tuzu ilave ettikten sonra elimle karıştırıyorum. Ardından yani mantı hamuru bu açıkçası. 2 su bardağı kadar un, bazen 2,5 su bardağı un kaldırabiliyor arkadaşlarım. Yoğurmaya devam ediyoruz. Bu o kadar güzel bir lezzet oluyor ki yani hazırlaması, pişirmesi, servisi hepsi bir saati bulmuyor. Muhakkak bugün evlerinizde sevdiklerinizle deneyin, pişirin ve yorumlarınızı altına videomun atmayı unutmayın. Biraz katı olduğu için yarım çay bardağından biraz az su ilave ettim. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Çok sert olmayan yumuşak dokuda bir hamur elde ediyoruz. Önemli olan hamurumuzu 3-4 dakika kadar yoğurmak dostlarım. Şimdi hamurumu tezgahımın üzerine alacağım. Orada yoğurma işlemime devam ediyorum. Zaten portakaldan biraz büyük bir hamurumuz oluyor elimizde. Bu yemeğimiz 4 veya 5 kişilik oluyor arkadaşlar. Lezzeti çok güzel, çok müthiş bir şey. Et yok içerisinde. Yani midye içi hazırlayacağız. Onun gibi. Üzerini temiz bir bezle örtüyorum. Hamurumuz orada dururken mantı hamurumuz, geçelim içini hazırlamaya. 1,5 limonata bardağı pirincimi yıkadım, kuruttum, sonra tekrar döktüm bardaktan güzel gözüksün diye. Üzerine aynı şekilde 1,5 limonata bardağı su ilave ediyorum. Tuzunu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar yaptığım tuzluktan bir önceki videomda. O yarım pişmiş oluyor. Tam pişmiş olmuyor pirinçler çünkü tekrar hamurun içerisinde pişeceği için 1 yemek kaşığı da karabiber ekliyorum. Bunun özelliği karabiberin bol olması. Karıştırıyorum. O eriyor içerisinde zaten. Çok ham olmasın içerisinde. Eğer evinizde karabiberin dışında yeni bahar varsa ondan da ilave edin lütfen. Şimdi hamurumu tezgahın üzerine aldım. Dinlenen hamurumun üzerine aldım. Sert merdane ile açabildiğimiz kadar çok ince olmamak şartıyla hamurumuzu açıyoruz. Kenarlarını kestim. Onları da birbirine ekleyerek kullanacağım daha sonra. Yani hiçbir şey ziyan olmuyor. Şimdi bu elde ettiğimiz karabiber bezemizden ilk ortadan, sonra aynı şekilde bakın burada da görüyorsunuz, ilk ortadan son yanlardan böyle avuç içi kadar parçalar elde ediyoruz. Soğumuş olan iç harcımızı ortasına koyuyoruz. Her bir kestiğimiz yufka parçasını, mantı parçasını daha doğrusu. İlk sağdan sonra soldan katlıyoruz. Uçlarını bastırıyoruz.
tam olarak aldı benim tencerem bunu. Bu arada ben dizdikten sonra, pişmeye bıraktıktan sonra midye mantılarımızı sarımsaklı yoğurdumu hazırladım. Ondan sonra tavuk suyum var burada gördüğünüz gibi. Tam az üstünü kapatacak şekilde tavuk suyu ilave ettim. Sıcak tavuk suyunu. Eğer evinizde tavuk suyunuz yoksa, ben bir gün önceden tavuk haşlamıştım. Onun suyunu kullandım. Bulyonlar var. Et bulyon veya tavuk bulyon, 2'şer tane eritmek üzere. Onları sıcak suya eritip üstüne dökebilirsiniz. Şahane oluyor. Orta ateşte kaynamaya bıraktım. Üstüne margarin de koymuştum. 4-5 parça. Çeyrek paket. 20 dakika kadar sürede pişiyor arkadaşlar. 20-25 dakika. Şimdi servis tabağına alıyorum. Birisini limonlu midye gibi olarak hazırlamak istedim. Ötekisini de yoğurtlu salçalı nane kavurdum sıvı yağda. Onunla servis yapacağım. Daha çok sıcak. Tencere yeni geldi ocak zaten. Bakın bütün suyunu çekti, gördünüz mü? Şimdi tenceremizden şöyle çıkaralım sıcak sıcak. Hatta buharını görüyorsunuz şu an ekranda. Çocuklarınız bile bayıla bayıla yer. Misafirlerinize ikram olarak yapabilirsiniz. Eğer daha çok yapmak istiyorsanız ölçüyü 2'ye katlayın. Ben videomun altında ölçülerini yazacağım sizlere. Çok kısa bir sürede bu lezzeti elde edebiliyorsunuz. Yani mantınız, midye mantınız pişerken yoğurdunuzu, sarımsaklı yoğurdunuzu, salça veya tuz biberli salçalı sosunuzu da hazırlayabilirsiniz. Ben hazırlamıştım, kenarda bekliyor. Şimdi de suyunu yapacağım. Şimdi pirinçler de yarı pişmişti ilk. Hamurun içerisinde de mantı hamurun içerisinde de pirinçler ayrıyeten piştiği için tam kıvamında oluyor. Bakın çatalla böldüm, iç dokusunu görelim. Mis gibi koku sarıyor her tarafı. Burada sade olarak koydum midye gibi yenmesi için. Turşu kestim, domates kestim yanına, evde ne varsa. Sarımsaklı yoğurdumuzu şimdi üzerine güzelce gezdireceğiz. Bir adet daha atalım. Vallahi yedikçe yiyesi geliyor insanın. Ben söyleyeyim. Sonra bana darılmayın kilo aldım diye. Oklavadan Zeliha, her şey gelir elinden. Sizlerle paylaşıyorum. Şöyle gezdirelim şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu üzerine. Valla evdekilerden tam not aldım. Sizin de alacağınızı biliyorum. Eminim yani %100. Bakın ne kadar güzel. Zahmetsiz ve çok nefis oluyor lezzeti. Burada da şimdi midye mantımızın yoğurtsuz isteyenleri limonumuzu sıkıyoruz. Şöyle gezdirelim güzelce. Turşuların eşliğiyle, domatesin eşliğiyle dokusunu tekrar göstermek istiyorum. Bakın sıcacık, daha dumanı çıkıyor. Yani iki şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben mesela portakallı ördek de yaparım. Fakat bu pandemi zamanında herkesin bütçesine uygun yemek tarifleri paylaşmak istiyorum. Binlerce tarif biliyorum çünkü. Yani yüzlerce değil. Lütfen yorum atmayı unutmayın. Saygılar ve sevgilerimle afiyet olsun.